Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir el işi denemesiyle karşınızdayız. Yeni el işlerini denemeyi seviyoruz biliyorsunuz. İngilizce weaving olarak bilinen, Türkçe dokumacılık diyebileceğimiz bu el işinin nasıl yapılacağını deneyeceğiz sizinle. Geçtiğimiz sene Danimarka'dan bu dokuma kitini almıştım ben. Yeni bir el işi öğrenmek istiyorsanız tüm gerekli malzemeleri ayrı ayrı almak yerine kitlerden başlamak en mantıklısı bizce. Çünkü başlangıç seviyesi için tüm gerekli malzemeleri bir arada bulabiliyorsunuz bu kitlerde. Sevip sevmediğinize karar verdikten sonra da daha fazla malzemeyi alabilirsiniz örneğin. Şimdi kitin içerisinden gerekli tüm malzemeler gördüğünüz gibi çıktı. Hep beraber yapmaya başlayalım. Öncelikle dokumayı yapacağım standı yapmaya başlayacağım. Stand ya da tezgah diyebiliriz buna. Bu da böyle çünkü demonte olarak gelmiş. Çubukları iyi bir yapıştırıcıyla alt ve üst tahtaya yapıştırıyorum. Ve o şekilde standımı, tezgahımı oluşturmaya başlıyorum. Bu bir kit olduğu için yapacağım örnek belli. Burada gördüğünüz gibi zaten fotoğrafı var. İçinde de ona göre ipleri zaten eklenmiş durumda. Bir de nasıl yapacağımıza dair bir kağıt çıktı içerisinden. Burada detaylı olarak yapım aşamaları yazıyor. Onu takip ederek ben de dokumamı yapmaya başlayacağım birazdan. Şimdi tezgahım, standım hazır. Dokumaya başlamadan önce standa ipleri geçirerek devam ediyorum. Dokumayı bu iplerin arasından yapacağım. Diğer ipleri geçirerek yapacağız. Yani hala aslına bakarsanız tezgahımı oluşturmaya devam ediyorum. Dokuma aşamasına başlamadım. En başa bir düğüm atarak ipimi buraya bağladım. Aralardan da geçirerek iplerimi yerleştiriyorum. İpleri zaten iyi bir şekilde geçirdiğim sürece buradan böyle çıkma şansı yok. İpler burada sabit kalacak. İpleri geçirerek devam ediyorum. Şimdi burada iplerin gerginliği önemli. İplerin gergin olması gerekiyor ki dokumayı düzgün bir şekilde yapalım. Dokumamız da gayet düzgün dursun. O yüzden iplerimin gerginliğini artırıyorum. Böyle gergin hale getiriyorum. Buraları bu şekilde düzeltiyorum. İplerimi daha gergin hale getiriyorum. En son kısımda ise ipimi yine buraya düğümleyerek sabitliyorum. Evet, böylelikle artık tezgahımız hazır. Dokumaya başlayabilirim. Şimdi dediğim gibi bu bir kit olduğu için bir örneğim var. Örneğime sabit kalacak şekilde iplerimi buraya dokuyacağım. Öncelikle beyaz ince yün iple başlıyorum dokumaya. En alttan başlarken böyle ortadan ipimi geçirerek başlıyorum ki herhangi bir açılma olmasın. Kenarlardan da belli olmasın diye. Şimdi bu normalde kullanacak bir şey olsaydı buradaki başlangıcı düğüm atarak yapardım. Ama bu duvara monte edilecek, yani duvar dekoru olarak kullanılacak bir dokuma. O yüzden de düğüm atmadan ben direkt başladım. Ama normalde düğüm atarak başlamak gerekiyor dokumanın açılmaması için. Dokumanın da mantığı şu şekilde: bir aşağıdan bir yukarıdan geçiriyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde de alt sıranın tam tersi olacak şekilde devam ediyorum. Yani eğer alt sırada o ipte alttan geçirdiysem bir sonraki sırada üstten geçiriyorum. Bir alttan bir üstten devam ediyorum. Böyle buraya geçirdiğim ipleri de aşağı doğru ittiriyorum ki dokumam sıkı olsun ve güzel dursun diye. Bunu da elle yapabilirim ama daha düzenli olsun diye dokuma tarağı da kullanabilirsiniz. Benim kitimin içerisinden zaten bir dokuma tarağı çıkmıştı. Ben şimdi o tarağı da kullanarak böyle buraları düzeltiyorum. Şimdi bu farklı iplerin de arka arkaya dokunduğu bir örnek olduğu için ip geçişlerindeki sıkılığa dikkat etmek lazım. Ben mesela şimdi tek sıra kalın bir ip geçirdim. Bunların kenarlarını da buradan iyice sıkıştırıyorum. Burada tabii farklı dokular çıkarmak istediğimiz için görüntü olarak daha farklı dokuma tekniği var. Ama daha sıkı olmasına dikkat ediyorum ki herhangi bir açıklık, bir boşluk olmasın. Onu da dediğim gibi zaten elimle ya da tarağımla kontrol ederek devam ediyorum. Şimdi diğer ipe geçiyorum. İttire ittire ipi geçirerek burada devam ediyorum.
Alt tarafta gördüğünüz gibi o güzel dokuma görüntüsü ortaya çıkmaya başladı bile. Böyle çok muntazam görünüyor. Gerçekten bu görüntüyü ben çok seviyorum. Şimdi burada da farklı bir teknik deneyeceğim. Chunky yarnlardan bir parça koymuşlar kitin içerisine. Onunla buraya saç örgüsü yapmaya çalışacağız. Şimdiye kadar yaptığımız teknikten birazcık daha farklı olacak. O yüzden böyle birkaç kez kontrol ettim. Verdikleri yönlendirmeden burayı nasıl yapabileceğime dair. Birazcık zor ama sanıyorum şimdi yapabileceğim. Birkaç deneme yaptım önceden. Bu ilki değil, size gösterdiğim. O yüzden de şimdi biraz daha net bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi 6. sıradaki ipe böyle ters dolayarak bu ipi geçiriyorum. Sonra bir sonraki 5. ipten de yine ters dolayarak devam ediyorum. Sonra bir sıraya geçtiğimde de aşağıda ip doladığım sıraya gelip bu sefer tam tersi yönde ipi dolayıp devam ediyorum. Böylece aslında o istediğim saç görüntüsü oluşuyor. Yani aşağıda geçirdiğim sırada bunun tam tersini yapıp ikinci sıradan devam ediyorum. Burada chunky iple çalışmak birazcık tabii zor. Çünkü bu hemen tülerebilen bir ip, kalın olduğundan ve çok yünlü olduğundan kaynaklı. Bazen böyle buradaki iplerin arasından da geçirmekte zorlanabiliyorsunuz kalınlığından kaynaklı. Özellikle tarağı kullanırken dikkatli olmak gerekiyor ki böyle ip tülermesin, o zaman kötü bir görüntü oluşuyor. Ama gayet güzel bir şekilde ben şu anda bu ipi buraya yerleştirdim. Şimdi tabii kalın olduğu için açılma şansı diğerlerine göre daha yüksek. Normalde aşağıdakiler de açılma problemi olmayacaktır ama bu biraz daha kalın olduğu için arkadan bu ipi bağlıyorum. Düğüm atarak devam ediyorum. Böylelikle daha sabitleştiriyorum burayı. Evet, diğer iplerle de dokumama devam ediyorum. Çok zevkli bu arada yani bunu yapmak. Tamamen böyle beyninizi boşaltan bir aktivite. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Çok rahatlatıyor. Çok da böyle yüksek bir efor gerektirmiyor el işi anlamında. Yani tığda, örgüde birazcık daha anlamanız gerekiyor nasıl yapacağınızı, şişi, tığ nasıl kullanacağınızı. Ama burada yaptığınız tek şey iplerin arasına bu belli yün iplerini geçirmek. O yüzden de çok rahat bir şekilde başlangıç seviyesinde herkesin yapabileceği, deneyebileceği bir el işi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki halı dokumaktan bahsetmiyorum burada. Birazcık daha şu an benim yaptığım model gibi bir modeli başlangıç seviyesinde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Kahverengi ipin arasına başka bir iple dokuma yapacağım. O yüzden burada böyle bir boşluk bırakarak devam ettim. Kahverengi ipin de bittiği yere kadar yine dokumaya devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Bunu da başka bir iple dolduracağım. Burada herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Ama bu arada yandaki iple de karışmamasını sağlamamız gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Dokumacılık aslında M.Ö. yıllara da uzanan, çok uzun zamandır insan hayatında olan el işlerinden bir tanesi bildiğiniz gibi. Özellikle bizim kültürümüzde de dokumacılık çok yaygın. Hatta dokumacılığın Anadolu'da başladığına dair de rivayetler var. Tabi bu arada hala da bu geleneği sürdüren, devam ettiren çok değerli zanaatkarlarımız da var. Gerçekten sabır isteyen zor bir iş normalde. Çok değerli. Tabii bizim bugün burada yaptığımız bunun çok küçük bir, minik bir denemesi. Çok farklı teknikler de var tabii ki dokumacılıkta. Ama genel olarak da mantığı burada yaptığımız şekilde. Hatta şu an kullandığımız bütün kumaşlarında zaten makinede dokunsa bile mantığı aynı bu şekilde oluyor. Şimdi bu sırada ise daha önce yaptıklarımdan farklı bir dokuma yapacağım. Birazcık daha önce chunky yarnına yaptığımız sıraya benzeyecek. Normalde düz bir şekilde iplerin arasından geçiriyordum. Bu sefer döndürerek ipleri geçiriyorum. Bir alttan bir üstten değil de ipin etrafında döndürerek aralardan geçiriyorum. Bir sıraya geldiğimde ise altta döndürdüğümün tam tersi döndürüyorum. Yine benzeri bir balık sırtı aslında görüntü oluşacak burada.
Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, böyle muntazam bir şekilde burası da oluştu. Farklı bir doku ve farklı bir dokuma yaptık bu tarafta. Şimdi buraya da püskül yapacağız. İplerimi böyle ben kısa kısa kestim. Püskül yapmak için önce arada bir ip bırakarak bir sağdan bir soldan geçiriyorum. Ve sonra ortadan da uçları geçirdiğimde zaten püskülüm çok basit bir şekilde oluşmuş oluyor. Bunlardan böyle 3 tane yapacağım. Diğer püsküllerime devam ediyorum. Evet, çoğunluğunu bitirdik şimdi dokumanın. Kalan kısımlarda da kalan iplerimle dokumaya devam ediyorum. Ve buradaki boşlukları kapatana kadar da dokumaya devam edeceğim. Evet, dokuma kısmı şimdi bitti. Bunu ben böyle duvara asacağım için ucuna da püskül yapacağım ki güzel görünsün. Püsküller için iplerimi kestim. Bu alt kısımları tek tek geçirerek püsküllerimi oluşturuyorum. Ve alt kısmı tamamen püsküllerle dolduracağım. Evet, dokuma kısmını da bitirdik. Bu şekilde son hali. Asmak için ben üst kısma başka bir ip daha taktım. Buradan da duvara asabilirim çok rahat bir şekilde. Ben gerçekten çok sevdim. Çok da rahatlatan bir aktivite oldu beni. O yüzden kesinlikle herkese öneriyorum. Uzun süredir video yayınlamıyorduk. Böyle bir ara vermiştik ama bu videoyla özlemleri giderdik diye tahmin ediyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğenilerinizi de yine beğeni butonuyla bize gönderirseniz çok seviniriz. Biz buraları özlemişiz. Umarız siz de bizi özlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere öyleyse. Şimdilik hoşça kalın.